Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, aylar önce hazırlamış olduğum bu motifleri inşallah bugünkü videomuzda tamamlayacağım. Rafya ipiyle öreceğiz çantamızı. Kobimon'dan aldım iplerimi ve yerli rafya diye satılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok az zaten gidiyor. 4 renkten oluşuyor çantamız. Şu şekilde Temu'da görmüştüm bu modeli. Böyle ekran görüntüsü almıştım. Renkler çok hoşuma gitti. Yerleştirme şekli falan. O yüzden illa kendime olsun istedim. Güzel, kullanışlı bir çantaya benziyor. Şimdi bu şekilde örneğimi çıkardım, bu motifi ve o sayıda, yani yetecek sayıda motiflerimi böyle hazırladım. Şöyle iplerimi kenara alayım. Böyle renklerimiz bu şekilde. Şöyle griden 2, 4, 6, 8 tane gri gerekli. 6 tane lacivert. 4 tane de açık kahve ve kremden de 6 tane krem gerekli. Şimdi son 6.'yı beraber öreceğiz. Daha sonra ekleme işine geçeceğiz. Tığımda 8 numara 5 milim arkadaşlar. Böyle. Farklı başka rafyalarla da yapabilirsiniz. Şimdi ben de ilk örüyorum. Bu çantayı bu yaz Bodrum'a gitmiştim tatile ve orada gördüm çantayı. Ama o tabi Temu'dan alınan çanta. Çok hoştu. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Şu şekilde öreceğiz. Evet, ipimizi şöyle sabitleyerek başladık. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5. İpimiz rafya olduğu için sihirli halka yapmadım. Çünkü çekerken sorun oluyor. O yüzden böyle iki ucu birleştirdik. Şimdi bu zincirin içine ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 zincir çektim. Boşluğun içine 4 tane ikili trabzan. 2 defa da çıkıyorum. 1 2. Şu an 2 tane olmuş oldu. Zincirle sayıyoruz. Tığın üstüne aldım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkıyorum. 3 oldu. Ve 4. İki zincir çektim. Tekrar tığın üstüne aldım. Yine 4 defa ikili trabzan. Evet, 4. Bu şekilde tekrar 2 zincir. Yine 4 defa ikili trabzan. Sıkış yapmayalım motiflerimizi. Gayet rahat çalışalım. Biraz tekrar 2 zincir.
Ve son 4 tane ikili trabzan. Evet. Birinci sıramızı tamamladık. 2 zincir çekip hemen bu ilk çektiğimiz zincirin 1 2 üçüncünün içine batıyoruz. İlmek kaydırdık. Evet, birinci sıramızı yaptık. Tekrar 3 zincir, 2 3 tığın üstüne aldım. Yine bunu bir sayıyoruz. Şimdi sıradaki ilmeğe batalım. Şöyle uzatıyorum. Bekletiyorum. Tekrar tığın üstüne aldım. Sıradaki ilmeğe batıp çektim. İçinden geçirdim. Beklettim. Tekrar tığın üstüne aldım. İçinden geçtim. Uzattım. Toplam 4 oldu. Zincir de sayıyoruz. Ve şimdi hepsinin içinden geçip bir zincirle kapattık. Şimdi 3 zincir çekelim. 1 2 3. Hemen boşluğun içine bir sık iğne yapalım. Tekrar 3 zincir. Yine bu köşemize şuradaki trabzanların içine batıyoruz. Yine aynı içinden geçip bekletiyoruz. Ördüm. İçinden geçtim. Bekletiyorum. 2 oldu. 3 ve 4. Uzatıyorum iyice. Şimdi bunların hepsini kapatıyorum. Bir zincir ile kapattım. Bundan sonra 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Yine buradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın sıra gayet rahat yapıyorum. Böyle çok sıkış yapmıyorum. Tekrar 3 zincir. Yine bu 4 ikili trabzanları aynı işi yapalım. Evet, şimdi hepsini bir kapattım. 3 zincir. Şimdi geri kalan ilmeklerimizi aynı şekilde yapalım. Zaten bir tane kaldı. Tekrarını yapalım. Evet, en son 3 zincir çekip sıramın sonuna geldim. İlk başladığım şu tepenin içine batıyorum. İlmek kaydırdım ve ikinci sıramı bitirdim. Bir kare motifi oluşturduk. Üçüncü sıradayız. Yine 3 zincir çekiyorum. Tığın üstüne aldım. İşte bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 defa da çıktım.
Şimdi burada 2 tane olmuş oldu. Zincir de sayıyoruz. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan. Tığım üstüne aldım. Şimdi bu zincirimizin üstüne bakalım. Buraya 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan. Şu büyük boşluğun içine 4 tane ikili trabzan yapalım. Evet, toplam zincirin şu boşluğa 4 tane yaptık. Zincirin tepesine bir tane, tekrar 3 zincir çektiğimiz boşluğa geldik. Buraya da yine 4 tane ikili trabzan. İki, üç ve 4. Evet, şimdi yine köşemize geldik. Köşemizdeki şu tam ortadaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, köşemi döndüm. Şimdi tekrar 3 zincir boşluğuna içine 4 tane ikili trabzan. Aynı tekrarını yapıyoruz yani. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynısını yapalım. Evet, şuradaki sık iğnenin içine batıyoruz. Bir tane. Evet, devam ediyoruz. 4 tane buraya ikili trabzan. Tekrar tepeye 3 tane ikili trabzan, şu şekilde sıra sonuna kadar bunun aynısını yapalım. Evet, sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Hepsinin 4 kenarımızı aynı yaptık. İlk 3 zincir çektiğimiz yerin tepesine geldim ve içine batarak, bunu nasıl yapmıştım? İlmek kaydırmıyoruz. Şöyle koparacağım. Biraz uzun koparıyorum. Şimdi bunu tığımı 3. zincirin içinden bu tarafa çekiyorum. Evet. Bu şekilde bu tarafa aldım. Şimdi ilk ilmeğimden bu tarafa çektim. Evet, burayı düzleştirmiş olduk. Şimdi bunu da yine yanındaki ilmekten arkadan bu tarafa terse çıkardım. Ve şuraya herhangi ilmeğin içinden geçirip 2 tane zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Evet, sıkıladım. Burayı düzlemiş olduk. Şimdi şöyle de çekerek esnetelim ilmeklerimizi. Böyle bir kare motif oluşturduk. Şimdi bu motiften dediğim gibi verdiğim sayılarda motiflerimizi yapacağız. İsterseniz tek renk bile yapabilirsiniz. Bu çantayı renk yapmasanız da olur. 2 renk de yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar.
Ben bu renk olmasını beğendim. Farklı olduğu için hoşuma gitti. Evet, şimdi motiflerimizi artık birleştirmeye sıra geldi. Birleştirmesini iğneyle yapmak istiyorum. Daha önce tığla denedim. Ama bir potluk oldu, bir kabalık oldu. O yüzden de iğneyle yapacağım. Şimdi şurada motif çantamıza bir daha bakalım. Evet, bakın burada hangi renk oluyor? Şu kahveyle, sütlü kahve, biraz ışıkta iyi çıkmıyor ama sütlü kahveyle eklemesi yapılacak. Evet, bu şekilde bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Motifleri yerleştirme şekli olarak. Çünkü ben aynısını yapacağım. Çok bu şekli beğendiğim için. Şimdi alt alta önce bir grileri yanına laciverti. Bakın şöyle yapacağım. Evet, önce lacivert ile griyi birleştireceğim. Şöyle bir iğne kullanacağım arkadaşlar. Böyle de var. Hangisi daha şeyse, şöyle burası geniş olması yeterli burasının. Evet dersiniz. Şimdi kahverengimle şurada 3 tane yapmıştık tam ortada. 3 ilmeğin tam ortasından alttan çıktım. Düğüm attım. Bu şekilde karşıya da yine şurada tam ortadaki 3 ilmeği buluyorum. Şurası 3 ilmek. 3'ün ortasındaki de bu. Buradan girdim. Yanındakinden çıkıyorum. Tekrar bunun karşısındaki ilmeğin yarısı. Şöyle buradan diğer iki ilmeğin arasından şöyle geçiyorum. Çok daha çekmiyorum. Ne bol ne sıkış yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bunun karşısı bu. Buradan girdim. Lacivertin altından çıktım. Hemen karşısı sıradaki ilmeğin üstten girdim. Lacivertin altından çıktım. Alttan girdim. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Sırayla hiç atlamadan her ilmekten geçiyoruz. Evet, iki motifi birleştirdik. Yine tam ortadaki şu 3 trabzanın ortasındakinde bittim. Bu da yine aynı ortaya denk gelecek hep. Şimdi buradan yine aynı yere batıyorum buraya. Tekrar laciverte devam ediyoruz. Diğerini aldım. Şu şekilde şimdi yapacağız. Buradan çıktım. Yine ortadakinden çıkıyorum. Şuradan çıkıyorum. Evet. Şimdi bu tarafa doğru ekleyelim. Evet.
Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, üçüncü motifimizi de yaptık arkadaşlar. Dur kızım. Üçüncü motifi ekledim. Şimdi dördüncüyü de lacivertin buraya doğru yapacağız. Şu şekilde çantamız aynı örnekteki gibi devam ediyoruz. En son buradaydı. Kız ne yapıyorsun? Bırak. Almış elde bunu. Dibikliyor. Minnoş. Çok tatlılar ya. Hem kızıyoruz ama çok tatlılar. Yine ortadaki 3 taneyi buluyorum. Hemen şuradan devam ediyorum. Buradaydı. Üstten girdim. Yine alttan çıkıyorum. Bu şekil devam ediyoruz. Evet. Yine bu tarafa doğru dikmeye devam edelim. Kontrollü bir şekilde dikkat edelim. Evet, 4 motifi birleştirdik. 5.'deyiz. Yine laciverti alıyoruz ve buraya doğru dikiyoruz. Yani şöyle baktığınızda hep alt alta yandan dikiyoruz. Dikerken hep şu ortadakinden başlıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi bu tarafa doğru gidiyorum. Yine bu üçün karşıdaki üçü yine ortasından başlıyorum. Evet, şimdi bu tarafa yine dediğim gibi aynısını dikelim. Evet, 5. motifi bitirdim. Yine aynı 3. ortadakinden her sefer mutlaka buraya ortadaki trabzanları birbirine denk getireceğiz. Şimdi yine griyi alıyorum. Bu şekilde bu tarafa doğru dikiyoruz. Yine ortadaki şöyle bulalım. Şurası burada girip dikiyoruz. Hep ortada denk gelmesi gerekiyor. Evet, 6.'yı da bitirdik. 7.'yi laciverti alıyoruz. Green'in bu tarafa doğru dikiyoruz. Yine tam ortadakini bulalım. Şöyle. Diğer ortadakine de üstten girdim. Şimdi bu tarafa doğru dikiyoruz. Evet, 7. motifimizi bitirdik. 8. yine gri ile lacivertin buraya doğru dikeceğiz. Bu tarafa doğru. Bakın alt alta olmuş oldu. Şimdi yine ortadakini bulalım. Şurası. Evet. Yine bu tarafa doğru
dikelim. Evet, 8. motifi de bitirdim. Şimdi çantamızın bu sırasındaki hepsini yaptık. Sadece bir tane kaldı. Şöyle çeviriyoruz. Ve grimizin şöyle bunu da dikelim. Şuradan başlayalım. Çünkü buradan başlayalım, gelelim. Buradan sonra başka motiflere geçeceğiz. Hemen şöyle ortadakinden giriyorum. Alttan girdim. Ucuna düğüm atmıştım. Bunu da yine tam ortadakinden giriyorum. Evet. Buraya bir daha yapıyoruz. Güzel gözüksün diye. Evet. Bu şekilde tam ortadakileri birleştirdik. Şimdi normal yine karşılıklı dikeceğiz. Evet. Buraya dikip gelelim. Evet, motifimi ekledim. Son motifi bu sıramızda. Şimdi buradayız arkadaşlar. Sütlü kahveyi yapacağız. Daha sonra bir alta açık rengi, tekrar yanına açık renk ve sütlü kahve. Şimdi çantamızı aynı bu şekilde katladım. Bakın, ikiye katladım. Ve hemen şu boşluğa kahvemizi alalım. Şöyle bakın, buraya bunu dikeceğiz. Buraya açık renk dikeceğiz. Buraya açık renk ve en son yine arkaya denk geliyor ya, şöyle. Oraya da yine kahveyi dikeceğiz. Şimdi şu araya dikelim. Şöyle buraya dikeceğiz. Buradaydım en son. Yine ortadan çıkacağım. Şöyle. Önce burayı dikelim. Daha sonra bu tarafa dikeriz. Evet, mutlaka hep ortadan başlıyoruz. Ortadaki ilmeği hiç atlamadan hep ortayı mutlaka, her ilmekte oradan başlayacağız. Buraya da dikip gelelim. Evet, ipimiz burada bitti. Buraya doğru diktim. Düğüm attım, kopardım. Şimdi yeniden bu taraftan başlayacağım. Buraya doğru, aşağıya doğru dikip tekrar krem rengini bu araya koyup buradan buraya dikeceğiz zikzak şekilde. Şimdi ipimi şöyle tam ortadakinden, bakın 3 ilmek, şu ortası, buradan giriyorum. Hemen karşıya yine üçüncünün şurası, üçüncü. Evet, bu şekilde.
şekilde diktik. Tekrar devam ediyoruz dikmeye. Bu tarafa doğru dikeceğiz. Buraya geldikten sonra krem rengi tekrar şuradaki üçgenin arasına koyup buradan bu tarafa devam edeceğiz. Aşağıya doğru. Şöyle geleceğiz. Buraya kadar dikelim. Evet, çantamızın 3. sırasında kahveyle başladık. Açık renk kahveyle bitirdik. Bu şekilde dike dike geldim. Buradayım. Şimdi çantamızın burayı yaptık. Şimdi açık renk lacivert, kahve, lacivert, açık renk yapacağız bu sıramızı. Biz şimdi buradayız. Buraya hemen krem rengimi alıyorum. Bakın şurayı yapacağız. Hemen şöyle yerleştirip burayı dikelim. Evet arkadaşlar, 4. sıramızı bitirdik. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane motif ekledik. Görüntü bu şekilde, bu renklerde. Şimdi şu aralara yapacağız 4 tane. Hemen resmimize bakalım. Şurayı yapıyoruz. Gri, krem rengi, tekrar krem rengi, gri. Çünkü aynısının arkası da aynı olacağı için simetri olarak. Şimdi 2 tane gri alalım. 2 tane krem aldık. Şimdi bakın. Biri buraya. 2 tane krem buraya. Ve bir krem. Bir gri. Ay ne kadar uydurdum ya. Çok komik bazen. Krem diye bir renk uydurdum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Gri, krem, gri. Bu sıramıza bunları da dikip gelelim. Evet. 5. sıramın dikişini burada bitirdim. Şimdi buradan başladık. Bu şekilde dike dike burada bitiriyorum. Düğüm atacağım ve koparacağım. 2 tane motifimiz kaldı. Bunlar da araya yapılacak. Şöyle düğüm atalım. Evet. Evet, orta kısmı bitti çantamızın. Şöyle. Şimdi bunu şöyle katlıyoruz. Çantamızı katladık. Ve gövdemizi oluşturduk. Bu şekil tamamladık. Şimdi şurada 2 tane motifimiz kaldı. Bunu gri bu tarafa, kahveyi de bu tarafa. Şöyle mi yapsak? O zaman bunlar çakışıyor. O yüzden şöyle yapalım. Bu motifi bu tarafa, bunu da böyle bakın bu şekil bu tarafa dikelim. Ve çantamızı kapatmış oluyoruz bu son motiflerle. Şu araya da burayı da dikeceğiz. Buralarda açık kalıyor. Bunları da dikelim ve bitirelim. Ve daha sonra artık sap kısmını, çevresini yapmaya sıra gelecek. Evet arkadaşlar, çantamızın gövde kısmını bitirdik. En son yanındaki son motifi diktik. Dikerken önce şuradan iğneyi takıp
buraya dikiyoruz. Buradan bu motifi 4 tarafını dikerek buraya gelip koparıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde şöyle buradan başlıyoruz. İğneyi takıp dike dike buradan döneceğiz. 4 tarafını burada bitireceğiz ve koparacağız. Ve şimdi çantamızın askısına sıra geldi. Şimdi askımızı da yine diktiğimiz renkte yapacağız. Evet. Hemen şu uçtan başlayacağız. Şöyle ipi sabitliyorum. Tam ortadan başlıyorum. Şu 3 ilmek ya vardı. Tam ortasından şöyle başladım. Şimdi her ilmeğe bir sık iğne yapacağız. Şimdi karşı uca gelene kadar yani buraya hepsine sık iğne yapacağız. Bu uca kadar buradan bu tarafa zincir çekeceğiz. Sap kısmı için. Şuraya da batıyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi buraya dolanacağız. Buraya kadar, diğer askı ucuna kadar her birine tek sık iğne yapalım. Evet, sık iğnelerimize buradan başlamıştım. Döndüm. Burayı sık iğne olarak her ilmeğe bir sık iğne geldim. Ve askı yerindeyim. Çantamın şu uç kısmındayız. Burada tam ortaya battım. 60 tane zincir çektim. Ve direkt karşıya yine en uç olan yere yine ortadaki zincire sabitledim. Tekrar devam ediyorum. Buralara yine hepsine bir sık iğne yapacağım. Döneceğim. Buraya geldiğimde yine çantanın karşı tarafına buradan da yine tam ortadaki ilmeğe geldiğimde yine 60 zincir çekip ilk baştaki yere geleceğiz. İlk yaptığımız yere. Buraya kadar yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi çantamızın ikinci sırasındayız. Şimdi zincir yine ikinci sapımı da yaptım. Buraya birleştirdim. Tekrar ikinci sıramda hepsine tek batarak devam ediyoruz. Her sık iğne bir tane zincire geldik ve zincire de her zincire bir tane batıyoruz. Böyle sık iğne yapalım. Evet, zincirinde yine devam edeceğiz. Diğer taraflara yine hepsini bir sık iğne devam ediyoruz.
Bu şekilde toplam 4 sıra öreceğiz. Şu an ikinci sıradayız. 2 sıra daha aynı şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sap kısmını zincirle beraber toplam 4 sıra ördüm. Şurası 1 2 3 4 sıra ördüm. Başladığım yere geldim. Bu arada örerken şurada sivrilik olacağı için dışa doğru son 2 sıralarda azaltma yaptım. Hatta burada da başlayabiliriz azaltmaya. Ben de çantayı ilk defa ördüğüm için yaparken bunu karar verdim. Dediğim gibi şu 2 sırada azaltma yaptım. Bunu da bilginiz olsun. Yani 3 ilmeği bir aldım. Şimdi arkadaşlar buradayız ve sıra başına gelmiştim. Tekrar ilk yere ve 3 tane ilmek kaydırıp ipimi koparacağım. 2 ve 3 tane ilmek kaydırdım. Şurayı düzgün olması için bunu yaptık. İpimi koparıyorum. Daha sonra içeride bunu saklayacağız. Şöyle düzelteceğiz. Şimdi iç kısımdan başlıyoruz tekrar. Şöyle ben askının ortasından başlamak istiyorum. Şeyim gözükmesin diye başlangıç yerim. İpimi sabitliyorum. Burayı zaten bir sıra öreceğiz. Şöyle ortadan bir başladım. Neyse şöyle de alabiliriz. Evet, burada yine her ilmeğe bir sık iğne yapacağız. Zincirin şimdi bu tarafındaki ilmeklere batıyoruz. Evet, kağıt ipi olduğu için biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Çok çabuk kopuyor çünkü. Evet. Bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna kadar. Buraya gelene kadar yani dolanacağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Buradan atlayıp yine burada bitireceğiz. Evet, sık iğnelere devam ediyoruz. Şimdi çantamızın tam şu orta kısmına geldim. Bu orta kısmında şurada 3 ilmek var. 1, 2, 3. Bunları üçünü bir alıp bir seferde öreceğim. Şimdi bu 1 bekletiyorum. Bir aşağı iniyorum. 2 beklettik. Yanındakine batıyorum. 3. Şimdi bu boşluğu üçünü bir örerek dolduruyoruz. Tekrar yukarıya devam ediyoruz. Sıradakine batarak ilerleyelim. Evet. Bu şekilde burayı da böyle geçmiş olduk. Evet, tekrar başladığımız yere geldik. İpimizi biraz uzun keselim. Şimdi tığ çıkardık ve ilk yaptığımız ilmeği arkadan şöyle girelim. Şimdi bu ilmeği tığın üstüne geçirelim ve dışarı diğer tarafa çekelim.
Şöyle düzeltelim. Ve hemen yanındaki ilmekten tekrar bu ipi buraya geçiriyoruz. Evet, burayı düzleştirmiş olduk. Bunu tekrar yanındaki tığ ilmekten tığı arkadan geçirip bu tarafa alıyorum. Şimdi ters tarafa aldım ve ipimizi gizleyeceğiz. Şuradan bir ilmeğin içine geçirip 2 zincirle burayı tutturuyorum. İpimi. Tekrar bunu şöyle saklayalım. Evet. Daha sonra fazlalıkları keseriz. Böyle sapımızı da yapmış olduk. Bitirdik. Çantamızın yapım aşaması tamamen bitti arkadaşlar. Sap kısmında böyle yaptık. Şimdi astarlamayı siz ister kendiniz yapın, ister terziye verin. Ben şimdi evdeki herhangi bir kumaşı üzerine koyup kesip yapacağım. Tekrar astarladıktan sonra çıt çıt şuraya bir çıt çıt yaparsınız. Ve çantamız bitti arkadaşlar. Çok daha güzel oldu. Evet, çantamı astarlamadan önce düşük ayarda ütüsünü yaptım arkadaşlar. Şimdi bir boyuna bakalım. Şöyle eni 42 santim. Boyu da şuradan ölçersek bu da 35 santim. 35 santim boyu, 42 santim eni var arkadaşlar çantamızın. Şimdi astarlamak için şöyle evden bir şalımı değerlendireceğim. Kullanmadığım bir şal. Bu renk uygun gördüm. Sap rengine yakın olduğu için şöyle bir katlayalım. Çantamızı üzerine yerleştirelim. Şurayı dikmeyeceğim. Alt kısmı şöyle katladığımız için. Evet, burası şalını katladığım yer. O yüzden bu kısmı kesmiyorum. Katladığım yerden çizeceğim. Sabunla tam üzerine koyup şöyle çizelim. Çantam, evet, tam böyle çantanın şeklinde çizelim. Evet, şimdi çizdiğimiz yerlerden astarlık kumaşımızı keselim. Burada kesip geliyorum. Evet, şalımızın astar kumaşımızı bu şekilde kesiyoruz. Şimdi iki yanlarını dikeceğim makinede. Eğer sizin kumaşınız burası katlı değilse burayı da dikeceksiniz. Bu şekilde dikip gelelim. Sadece yanlar. Üstleri çantaya biz daha sonra yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, çantamın astarında makinemde bu şekilde diktim. Elimden geldiğince dikmeye çalıştım. Rafi olduğu için biraz kayma yapıyor. Valla terziye vermiştim. O bile aynı bu şekilde dikmiş. Demek ki kayıyor makinede. Evet, çantamızı bitirdik arkadaşlar. Ben dediğim gibi çok sevmiştim bu çantayı ve bitirdim. Mutlu oldum. Kullanmak için de sabırsızlanıyorum. Siz de dediğim gibi tek renk çalışabilirsiniz. 2 renk çalışabilirsiniz. Veya arkadaşınızla ortak alabilirsiniz. Çünkü çok az gidiyor. Renkler artıyor. İkiye beraber bölüşebilirsiniz iplerinizi. İplerimiz yine Hobbimon'dan sitesine girerek alabilirsiniz. Evet, çantamızın ölçülerini de zaten vermiştim. Bu şekilde bir tamamladık.
videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Desteklerinizi eksik etmeyin ki motive olalım, daha güzel şeyler çalışalım. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.